Merhaba arkadaşlar. Bugün çölle ve valinin ikinci günüyle karşınızdayım. Umarım mikrofonumuz patlamaz. HyperX kullanıyorum şu anda. Ara ara beni mağdur etmişliği var. Önce şunun sesini biraz kısalım, arka planımızı. Şimdi valide ikinci gün kahraman büyümesi biliyorsunuz. Ama önce şuna değinmek istiyorum. Çölde çok bomba bir çöl. Gerçekten çok bomba bir çöl. 13, 18, 26 ve 73. 4 tane baba krallık bir arada. Yani bir tek 2 eksik burada. Şu anki durumu da gösteriyorum. Gece burada savaş olacak. Aşikar. Rakibimiz 18. VGC geliyor bu tarafa doğru. 18 ile kapışacağız. Diğer tarafa baktığımızda 13'te 73'e doğru geliyor. Evet, biz 73 ile müttefikiz arkadaşlar. 73'te konumunu almış. Hazırda bekliyor. 13'te konumunu almış. Zaten bir bayrak kalmış ama fark etmiyor. Gece açılacak yani burası. Daha 5 saat var arkadaşlar. Türkiye saatiyle gece 3'te açılacak kapılar. Şöyle durumdan da bahsedeyim. Biz ikinci sıradaydık. Üçüncülüğe düşmüşüz. 18 geçmiş bizi. 13 hep birinci götürüyordu. İkinci bizdik. 18 ikinciliği almış. Ya daha kalabalıklar bizden. Aktif sayısı daha fazla. O etki ediyor tabii ki. Şöyle sıralamaya baktığımızda Zafer birinci, Cihat ikinci, K-pop Pont 3. Şöyle bakınca 73'ten bayağı insan var. Coşkun'da 9. ilk onda. Kaan'ı da tebrik ederim. 15. O Bilal'e de selamlar. 25. Şöyle ittifak olarak baktığımızda birinci biziz. Bizim ittifak. Fakat krallık olarak baktığımızda işte daha düşük kalıyoruz ama birinci biziz arkadaşlar. İttifak olarak son 13. ittifaktan 13. krallıktan S13 geliyor. 18'den TFO geliyor. Sonra 73'ten Red ekibi geliyor. Sonra yine 18 geliyor. Sonra 13 geliyor. Sonra 26 geliyor. Sonra yine 13 geliyor bakın. Yani 73'te ikinci bir ittifak yok. Mesela 13 bu araya 3 tane ittifak sığdırdı. Ondan sonra 18'in 3. ittifakı geliyor. Sonra bizim 3. ittifak geliyor. Hop 13, hop 13, 18, hop 13. Krallık tablosunda da şöyle bir fark var. Ama ittifak olarak birinci biziz. Şu şekilde bizde ekibimiz bu. Krallığımız bilmeyenler için gösteriyorum. İlk 20 kale 100 milyonun üstünde diyebiliriz. Hatta 22 kale neredeyse. Ama tabii ki bunlar önemli değil. Önemli olan aktiflik sayısı arkadaşlar. Mesela ben gece 3'teki savaşa katılamayacağım. Yarın iş var. Yoksa savaşçı bir krallığız ama gece 3'te katılamayacağım maalesef. Sabah katılacağım.
Şu arka plandan çok baskı sesi yapmasın. Şöyle. Biraz daha kısayım. Şimdi arkadaşlar gelelim valiye. Bu valiye girdim. Kahraman büyümesindeyiz. Maşallah Trypanosoma iyi basmış. Şöyle bir değişiklik yaptım. Boudica'yı çıkarttım. 5 yıldızlı Boudica'mı. Şu an yerinde 3 yıldızlı Vlad var. Yarın Vlad'la Zug çarkı geliyor. Zug Liang. İkisinin aynı çarkta olması benim için çok büyük şanssızlık. Neden? Çünkü sandık olaraktan dezavantajlıyım. Ya Vlad almam lazım ya Zug almam lazım sandıktan. Ama benim ikisine de ihtiyacım var. Şöyle bir bakınca Timur'um 3 yıldız. Guan Yu'yu çıkarttım. Timur koydum yerine. Bir yandan sesi de kontrol edeyim patlamasın. Boudica boşta artık. Theodora'yı çıkaracağım. Onun yerine de Zug'u koyacağım ama Zug'um bir yıldız. Lagerthe'yi de koymak istiyorum. Kılıç kompu yapacağım çünkü. En güçlü kılıç kompu Ramses. Lagerthe, Zug, Liang. En ideali o şu an. En güçlüsü ama benim Lagerthe 0 arkadaşlar. Bu da yine Kiros'la mı şeyle mi ne yan yana gelmişti. Alamamıştım. Öyle bir talihsizlik var. Şimdi şu kahramanların birkaç tanesini beşleyeyim. Mesela şu Kleopatra'yı beşleyeyim artık. Şunun sandığını da alalım. Biraz kafa basalım. Kafa günündeyiz. Yetenek olarak Timur'un full. Vlad'ın da full. Parşömenleri bastım onlara. Guan Yu yerine bunu değerlendireceğim artık. 3 yıldızı çıkarttım ama 5 yapmayacağım. 6. sezon çünkü Atilla mı gidecek, Timur mu gidecek tam net değil. Yani oyunun önerdiği Atilla gidiyor. Birinci 6. sezon gelecek komutan. İkinci Lubu, üçüncü de Timur olarak önermiş ama test etmeden bilemeyiz. Şu an ona 5 kafa yapmakta fazla maliyetli. Theodora'mıza da veda edeceğiz. Şimdi geliştireceğim karakter. Şunu da 5 yıldız yapayım. Bir yandan bakın kılıçlı şeyi kasıyorum burada. Teçhizatı. Hatta şu da gelmiş. Bunu da basalım. Bu da gelmiş. Gelmemiş mi? Tüh, bir tane eksik kalmış. Neyse. Beşlenecek. Beşlenecek. Guan Yu'muz 5 değil zaten. Bunun da kafası yok. Bakın. Devam. Şu yok. Bir tane eksik kalmış. Tüh. Bunları basacağım işte. Teçhizat yaptıktan sonra Ramses'i okçudan kılıca çekeceğim. Ama daha kılıç teçhizatım tam değil. Sesleri çok geliyorsa kusura bakmayın. Bir yandan duymanızı istiyorum zaten. Başka hangi kahramanımız var? Oda Nobunaga var. Bir 25 kafada bunu harcayalım. 220, 245, 300'e yakın şu an kafa harcadım, sarı kafa. Umarım seste bir problem olmaz. Emeklerimiz de çöp olmasın. Tokuga'yı da basalım. 25 kafa. Henry'e 120 kafa. Yaklaşık bir 500 sarı kafa harcadım şu an Henry'yi bitirince. Vallahi Henry'de 3 yıldız olacak neredeyse. Sıfırdan. Başka ne var? Napolyon'um yok.
Otto'ya da 2 tane şey basam. 6 kafa yani. Napolyon nasıl yok diye düşündüm, sonra var Napolyon kafası. Bir yıldızlı Napolyon'umuz oldu. Tabii ki de imparatorluk paramızı alalım. Unutmayalım. Değerli onlar şu an. Başka da basacağım yok diye düşünüyorum. Hadi Baldas, şu moru da basalım. Bundan kaç tane var? 23 kalsın. Bu. Hadi basalım. Tamam. Bu da tamam. 10 tane var mıydı? 9 tane kalmış. Tüh. Başka. Toplamda bayağı 1000'e yakın. Hani mor kafalarla beraber 1000'e yakın harcamış olacağım. Neden olacağım? Şimdi şeyi basacağım esas. Seçme şansım yok çünkü. Ya Zuk ya Vlad. Tabii ki ana kompum Vlad. Vlad'a basacağım. Zaten yarın çark gelecek arkadaşlar. Zug'la Vlad çarka gelecek. Ben de oradan Zug'a gideceğim. Zug Liang'a. O yüzden bugün Vlad'a basacağım. Çark'ta da Zug alacağım. Buradan elimdeki sarı kafalarla fullleyeceğim bunu. 2 kere daha gelecek gerçi ama onda da Zug'a gideceğim için ikisinde de bunu maalesef sarı kafayla fullliyorum. Elimde 109 tane sarı kafa kaldı. Yaklaşık 1000 kafa harcamış olduk. Zaten sırf şu 270 kafaydı. Vallahi bomba gibi oldu. Şimdi bakayım puana, ne olmuş puan. 3.6 milyon olmuşuz. Biraz da teçhizat üretelim. Burada illa birinci olayım edeyim gibi bir gayem yok. İşin gerçeği. Sadece verimli kullanmak istiyorum elimdekileri. Tek düşüncem o. Kaç gün demircilik hızım var? Burayı da herkes çok merak ediyordu. Arkadaşlar çok korkunç bir güne sahip değilim. Merak etmeyin, 6,5 milyar kaynak var. Hız olarak öyle çok fazla yok. Demircilik 23 gün hızım var. Ben herkesin merak ettiği aslında içgörü paketlerini şey yaptım. Hayvan araştırması, gördüğünüz gibi sağ tarafım, burada mızrağı fullledim. Bunda 6'ya kadar geldim. Bunda 7. Yani bayağı bir sağ tarafa yatırım yaptım. Sahada yerde bineklilerimi çok merak ediyorum. Bayağı coşturdum. Kılıçlardan aldığı hasar azaltma var. Süvari hasar var. Buna vermedim bilerek. Zaten counterladığı için yüksek hasar veriyor. Bu genel hasar artışı. Bu da tüm birim türlerinin saldırısı. Şuradan artık bunlar gördüğünüz içgörü puanlarını istediği için geliştirmesi biraz daha zor. Bunu fulllemek bayağı bir içgörü puanı gitti burada. Yani çok ciddi miktarda gitti. Zaten sıfırdan buraya kadar getirdik. Eski videolarımı izleyenler bilir. Nereden nereye geldi. Tabii ki sol tarafı da eksik etmedim. Şu zaten ilk çember full. Burasında hop bir tane daha basmış olduk. Sonra bunları da 4'ler 5'lerim. Onlamayacağım ama. Şimdilik 5'leyeceğim. Sonra yine bu tarafa yöneleceğim. %33'lük bir kısmını bitirdim. İşin gerçeği. Toplu yetiştiriyorum. Bütün atlarla ilgilenemediğim için çok fazla atım yok şu an elimde. Ben
uğraşmıyorum işin gerçeği. Toplu yetiştir yapıyorum. Allah ne verirse. Zaten bir kumar gibi bir şey bu. Yani öyle çok bir at yok. Böyle wow diyeceğim. Çok üzerinde duramadığım için ama durmam gerekiyor. Süs eşyalarıyla da çok ilgilenemedim. Geliştirme konusunda falan. Onlara da bakmam lazım aslında. Hatta aklımdayken unutmadan şunun bir süsüne bakayım. Bunun seviye atlatmış mıydım? Bak canı açmamışım. Açmam lazım. Unutuyorum çünkü hep. Evet. İşte canımızı da açtık. Bir de şöyle iki seviyede bastık. Can bonusu önemli mızrak için. Nitelik konusunda şu Kalsedon bulmak zor. Ya zaten paketlerde de hiç vermedi. Çok söylendim. Gerçekten binek için işe yarar hiçbir şey vermedi ya. Bunun da yüzünü 20 yapacağım. Evet. Şimdi 20 küsür demircilik vardı. Bir bitirelim. 60 saat gitti. Mız ok istemiyorum. Kılıç istiyorum teçhizat. Kılıçların hepsini bitirdim. O yüzden şu karışık atandan atacağım. Umarım şansa kılıç çıkar. Hiç çıkmadı. Şans. Hadi kılıç ver. Bir tane iki tane geldi. Güzel. Bir tane geldi. İki tane geldi. Çok iyi. Hiç gelmedi. Ya o kadar çok mızrak geliyor ki benim mızraklar full zaten yönlendirecek beni. İkinci komp mızrak yapmayı yönlendirecek. Bir tane geldi. Evet hız da zaten bitti artık. Şöyle bir tane daha yapayım. Hatta 4 tane yaparım ya. Gelmedi. Yine gelmedi. Ne alemde oldu teçhizatım. Sonra puana da bakarım. Şimdi Joseph'in de bunu yükseltebildim. Güzel. Zaten 3 oldu. Şu an okçu kompum da 3. O yüzden 3 yeterli. Eğer 3 tane üçer sarım olursa benim için yeter diyeceğim. Herald'a vermiştim. Ona da bir bakayım. Güzel. İkinci seviyeye atabildik. Bunları da magma kristali olmadığı için daha basamadım. Bastıktan sonra göreceğiz ama üçüncü daha mor. Yani biraz daha vaktim var. Kılıç kompuna dönmek için bayağı bir vaktim var. Kaç puan olduk bu arada? 4.5 oldu. Yeter. Kafi. Çok ciddi puanlar kasılmış bu arada. Bu puanlara ulaşmak zor gerçekten bugün. Ama tabii ki valinin en çok döndüğü şey asker basma günü, birim eğitim günü. Kimin eğitim hızı fazlaysa onun borusu öter. Ama dediğim gibi amaç birinci olmak değil benim için. Çünkü vali komutanını zaten yani bir işime yaramıyor bu benim. Qin Shi Huang mızraklı veya kılıç olarak değerlendiriliyor. Kılıç gideceğim. Ramses'e. Mızrak zaten savaşçı kullanıyorum. Buradan Barbaros düşünüyorum ya da Rani. İkinci bir mızrak kompu yapacak kadar çok komutanım olduğu için Barbaros'u beşlesem mi diye düşünüyorum. Barbaros 4 şu an bende.
Hani şöyle göstereyim. Kafam çok karışık o konuda. Şimdi Boudica boşta, Richard boşta, Barbaros da var. Zaten eski kullandığımız mızrak kompu bu üçüydü. Bunlar 5 yıldız olduğunda neden olmasın diye insan düşünüyor şunu da beşlediğimde. İkinci olarak sahaya bunları sürebilirim. Hani yetenek konusu zaten benim için sorun değil. Yeteneklerini açıyorum. Açabilirim. Elimde yeterli şeyler var bakın. Kahraman sıfırlamadan sıfırlamadım bunları. O yüzden yetenekleri de duruyor. Bir tek Richard'ı öyle yapmıştım. Ama sonra onu da açtım. Dedim açık kalsın yani. Şimdi bir de parşömeni Zug'a birer tane basayım. Hatta ikişer tane basayım ya. Zug çok fark ettiriyor. Evet. Parşömenlerimizi de kullandık. Şeyi sıfırlamış mıydım? Evet sıfırlamışım. Charlemagne'de yetmiyor ama. Yetti. 62 tane varmış. Süper. Bunu da ikiledik. Üçüncü kompumuzu güçlendirmeye dair bir adım daha atmış olduk. Ramses ikişer. Tamam. Sonra şimdi Ramses'e basarım. Üçer basarım. Zaten süvari kompum full yetenekleri. Parşömene ihtiyacım yok. Zaten şey de full. Mızrakta. Bir eksik kalmadı. Bakayım. 4,8 milyona geldik. 9'uncu mu kapatırım bugünü? 9'uncu kapatabilirim. Aydın Bey yakınmış. 9 olursak görev alım jetonu. Çok büyük bir şey değil. Tabii bir de şey de yapayım. Şuradan daha marketi boşaltmadım ben. Tam. Sarı kafa çekmedim. Parşömen de çekmedim. Neden? Çölde etkinlik görevi geliyor biliyorsunuz. Orada harcarım diye düşündüm de şu an alayım bunları. Değerlendireceksem VIP 14 olmanın hiçbir anlamı yok. 13 ideal benim için. Hani 14'e sikke harcayayım işte çıkayım gibi bir gayem yok. 14'e baktığımda %1 farklar falan. Zaten bu da bir fark yok. Mağazada da VIP 14'te açılan mücevher sandığı geliyor. Sırf şunun için o kadar sikke harcamaya değmez. Zamanla 14'e gider diye şey yapmıyorum. Şimdi şunları da takas yapalım. Bu arada ben zaten bu mağazayı sömürdüm. Değişecek bir şeyim de kalmadı aslında. Her şey bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şunları falan bile aldım. Bir tek bu kaldı. 29.024 adet varmış. 183 tane daha ekleyelim oraya. Bundan da şu an 364 tane kaldı. Daha da 2 gün var. Daha bitirmedim günlük görevi de. Daha yarın çark geldiğinde zaten şundan kaynaklı bayağı bir coşar. Yarın büyük ihtimal o da bitmiş olur. Tabloda da bakayım ne olmuş, kim ne yapmış. 24. sıradayım. Froike birinci, Kanuni ikinci. Ödül zaten böyle wow wow değil ama sarı kafa sarı kafadır. Yani şuralarda bitirirsem şu an için iyi benim açımdan. Daha yükselebilirim tabii. Ne yapacağımı tam bilmiyorum. Harcama yapar mıyım, yapmaz mıyım? Bunları mesela araştırma yaptığımda buralardan da bitmiş olacak. Puan gelecek. Onun dışında içgörü artık içgörüye doydum ama yine de şuralara bir el attım ufaktan. Ama gerçekten doydum. Bana şey lazım. Şimdi esas bombaya geleyim.
E, Yüklemeyi bitirince zaten buradan yok oluyor arkadaşlar. O yüzden yok. Bilginiz olsun. Şuradan özelden zaten araştırmaları çektim. Neden? Valide şu mor teknolojiyi açtım arkadaşlar. Buna gideceğim. Başlangıç 11 gün görünüyor. Bunu beşleyeceğim. Şuraları üçleyeceğim. Sonra yine bunu beşlemeye çalışacağım. Yanlış hatırlamıyorsam bunun tamamı 1400 gün falan istiyordu. Yarıya kadar gelebilirim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir güç patlaması olacak. Ben de merak ediyorum. Şu anki araştırmam zaten şuralar full. Eğitim hızıyla hastane kapasitesi düşük. Kılıçları yükleniyorum. Kılıçlar da full. Okçulardan da sadece şurası ki burayı rahat yapabiliriz. Şu üçü kaldı. Okçuların da 3 tane özelliği kaldı. İkişer seviye yani 6 tane. Her biri için ikişer seviye kasmam lazım. 6 tane seviye kaldı ama tabii ki onlar da az falan değil. Ama önceliğim mor arkadaşlar. Okçu değil. Zaten mızrak süvarim, kılıcım full. Ben de Ramses kılıca çevireceğim için kılıcı bitirdim. Kılıçta filam yok. Aynen. Hepsi 5. Araştırmamı merak edenler için burada bırakmış durumdayım. Bunu da beşlemedim. Şunu beşleyip öyle mor yaparım. %2 %2'dir çünkü çok fazla gün harcayacağım için %2 avantaj sağlar. Ağırdan gittiğim için şey yapmamıştım. Zaten burada vali listesi atılmış bakın yine. Valiye katılmayacaklar 40 milyonu geçmesin diyorlar puanda. Vali listemiz de bu şekilde 10 kişi. Burada özellere girmeyeyim, es geçiyorum. Çünkü gece savaş var arkadaşlar. 18'de 13'ün anlaşma yapması kadar saçma bir şey yok. Yani 13 için çok mantıklı bu arada ama 18 için enayilik. Çünkü 18 şu an ikinci ve çölü 13'e verirse birinciliği hediye etmiş olacak. Niye böyle bir anlaşma yaptı 18? İnanın hiçbir fikrim yok. Stratejik açıdan da çok yanlış bir tutum. Adamlar demek ki Görkem'de biz birinci olmayacağız, 13 olsun diyor. 13'te müttefik olup bize saldırıyor. Ha, biz savaşı severiz zaten, sıkıntı yok. Sıralama bu şekilde. 13'te 18'i zaten devirirsek ki 18'i daha önce yendik. O yüzden çok zorlu olduğunu düşünmüyorum. 18'i yine yenebiliriz. 13 güçlü. Çünkü çok kalabalıklar. Gerçekten aşırı kalabalıklar. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın kale sayısına bakın şimdi. Adamlardaki. Bakın bu sadece kapının oraya gelenler mesela. Bunların farmcıları falan çok fazla. Yani her gün o yüzden aşırı puan kasıyorlar. Bakar mısın içeriye ya? Şuraya bak. Yani dışarıdaki kadar içeride de var. Ya o kadar çok ittifak ve aktif kale var ki. Bakar mısınız şuraya? Çok fazla kale var aktif. Oradan avantajları var. Her gün daha çok puan kasıyorlar. Her gün turvaları daha fazla. Çünkü ittifakları daha çok. Her gün günlük puan daha çok kaleden geliyor.
burada en mazlum taraf 73. Aktif kale sayısı en düşük onlarda. Ama 18'i tokatlayıp gönderdiler. Gerçekten KVK'da beklenmeyen bir galibiyetti bence. Ellerine sağlık. Çok şaşırttı. 18 biz de daha önce yenmiştik. Onlar da kalabalık bu arada. Yendiğimiz halde zaten Görkemli'de ikinci sıradalar. Bunun tek nedeni her gün gördüğünüz gibi kale sayıları çok fazla adamların. Her gün çok fazla puan kazanıyorlar. O kadar aktif oyuncu yok. O hıza yetişemiyoruz. Maalesef. Öyle bir sıkıntımız var. Ama savaşlarda galip taraf biz oluyoruz. Maalesef ama Görkem'de bu çok fazla işe yaramıyor. Günlük puan daha önemli. Şöyle haritayı tararken bir yandan anlatıyorum sizlere. Bizim krallığa baktığınızda yani böyle işte görürsünüz. Tek tük. Şaka şaka biz de böyle değiliz tabi. Onu 73'te yaşayabiliriz ancak. Bizim krallığımıza baktığımızda da şu an dağılmış bir vaziyetteyiz alana. Bak 73 gelmiş buraya. 73 mü bunlar? Yok. Boş kale. Yani gördüğünüz gibi kale sayısı çok fark var. Aşırı fark var. Ha tabii bir de Fate ittifakına gideyim. Bizde de kötü değil aktif sayısı. Zaten büyük ihtimal 3 aya falan göç gelir. Artık göç mü, krallık birleştirme mi, nasıl bir şey getirirler. 73'e de şöyle bakalım bir yandan. Ben de anlatayım. Nasıl bir şey gelir bilmiyorum ama ben 3 aya yeni yıla bekliyorum. Bizimkiler buralara da girmiş. Ee, Krallık birleştirme de olabilir göç dışında. Çünkü göç olursa işte kriterler değişmeli. Minimum artık 70 milyon falan, böyle herkes, bütün kaleler 70 milyon oldu. O limitler arttırmalı. 7 kişi falan, 5 kişi çok düşük bir kota. Çünkü göçle zaten birleşmeler oldu. Yetersiz kaldı. Şimdi yenileri olabilir. Oha, FL'nin koca alanı var, kale yok. Kim diktirmiş bu kadar bayrağı? Nasıl fon kasmışlar? Fon bu arada ucuz ama yine de çok fazla. Yani 73'ten şu anda doğru düzgün kale göremedik zaten. Haritada bitmek üzere. Kapı tarafında savaşçılar var. Red İttifakı. Bir de burada biraz kale var. Ama şu ekip valla koca 18'i devirdi. 13'ü de neden deviremeyesin? 13 neye bulaştıklarını biliyor mu acaba? 18 zaten bizi biliyor. Bir rövanş istiyorlar belli ki. Rövanşları vereceğiz. Onun dışında arkadaşlar anlatacağım, söyleyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. 91 kilometre yetişir mi? 3 dakika 51 saniye yetişemem. Şu yetişir mi? 3.15 yetişmiyor. Bir tane de ben açayım, belki katılan olur. Vali gidiyor. Mor teknolojide tam, söyleyeyim buradan merak edenlere. Tabi yardıma da bağlı. 700 ortağda kullanırsam 960 974 gün. Daha arttırabilirim tabi bunu. Hatta şöyle şey yapayım bir. Şuradan buradan gelecek bir şey var mı diye de bir bakayım dedim.
Neyse buradan değil de o zaman şuradan bir şey çekelim. İki, 4, 6 gün. Ne kadar? 225. 6 gün. Hop. 200 saat. Neredeyse 10 gün arkadaşlar. 8,3 gün falan yapıyor. Magma kristal de var. Allah bereket versin. Bir 3 tane de şundan alalım. 1000 günde yapabilirim, yapmaya da bilirim. Dediğim gibi o günkü yardımlara da bağlı birazcık. Nasıl ilerleyeceğimi daha yani kaç günü harcayacağıma karar vermedim ama sizlerle zaten paylaşmayı düşünüyorum. Fırsat bulursam yine video çekerim, atarım. Çok soruluyor çünkü. O sırada yani zaten vali birinciliği istesem asker alırım ama benim amacım tamamen güçlenmek. Güçlenmek daha kıymetli benim için. Hadi bir tane de asker alayım şuraya. 15 saatlik. Çünkü etkinlik görevinde çok şey yaptım. Basıyorum. Oradan bilmeyenler için şuradan göstereyim. Şunu seçtiğimde keşfette burada 6 ve üzeri 10.000 birim eğit dediğinde şu an hakkım kalmadı. İmparatorluk paralarını da harcadım. 10.000 birim eğitmek için T6, T7 tabii ki harcama yapmanız gerekiyor. Öyle olmuyor başka şekilde. İttifakımıza bir 12 tanecik hediyemiz de oldu. Bol bol dolduruyoruz. Dediğim gibi hani tam gün net değil. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ne olur ne biter. Ama sizlerle yine paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalı beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız lütfen abone olun. Beğeni atın. Yorum atmanız da çok kıymetli. Yorum atarsanız da beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şuna da bir şey yapalım. Lütfen destekleri unutmayın. Evet. Başka şöyle bir baktığımda başka da şurada şeye bakacağım. Neredeydi? Günlükte oluyordu o. Şu da bir dursun. Aa, bunu alacağız. Bir de şuradan şeye bakayım. Burada yok mesela. Yani şurada var ama onda da rafine demir yok. Göktaşı çeliği veriyor. Bir işe yaramaz benim için. Yani neyse hadi uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.